Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Özgür Şenol. Özgür hocam hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyi vallahi işte günlük koşturmaya devam. Kolay gelsin diyorum. Teşekkürler. Hocam günümüzde artık beyin cerrahlarının pek çoğu sadece mesela omurgayla ilgileniyorlar, bel fıtığıyla ilgileniyorlar. Ama siz bütün beyne hakim olan bir hekim olarak, yani beyin ve sinir cerrahisine hakim olan bir hekim olarak, yani hem beyinle uğraşıyorsunuz, yani kafatasını açıyorsunuz, hem omurgayla uğraşıyorsunuz. Evet. Biraz bize beyin cerrahisinin bu başlıca konularından bahseder misiniz? Bu periferik sinirdeki problemler de dahil olmak üzere diyorum. Şimdi beyin ve sinir cerrahisi demek, vücutta işte bir beynimiz var, bir de periferik işte omuriliğimiz var ve sinirlerimiz var. Bunların cerrahi hastalıklarını tedavi eden hekim demektir. Evet. Ve cerrahın da genel tanımı şudur, bakın bir insanın vücut bütünlüğünü o kişinin iyileştirmek için bozma yetkisi olan kişidir cerrah. Evet. Yani temel tanım odur. Benim yetiştiğim dönemde çünkü bu kadar dağınık değildi. Daha az sayıda hekim vardı ve her hasta size geliyordu. Beyin tümörü de geliyordu. Bel fıtığı da geliyordu, işte boyun fıtığı da geliyordu ya da işte periferik sinir hastalıkları, işte elde sinir sıkışması, karpal tünel sendromu gibi geliyordu ve bunları yapmak zorundaydınız. Skolyoz da geliyordu, değil mi? Skolyoz da geliyordu. Yani mesela mecbur hizmete gittiğimde hastanede Van'da yıllarca tek çalışmaya 1,5 milyonluk bir interlanta hitap ediyorsunuz. Evet. Yani onları oradan sürekli bir yerlere de yollayamazsınız. Yani kendinizi buna göre adapte etmeniz lazım. Belli bir klinik içerisinde olursanız kişiler isteklerine ve yeteneklerine göre branşlaşır. İşte atıyorum büyük bir kliniktesinizdir. Birisi tümörü seçer, birisi periferik sinir cerrahisi yapar, diğeri anevrizma cerrahisi yapar, beyin kanamasıyla uğraşır. Diğeri de çocuk beyin cerrahisi yapar. Doğuştan beyin hastalıklarına bakar. Bizim eski şefimiz, benim yetiştiğim kliniğin Aysima Hanım, Aysima Altınok, Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahıdır. O 90'lı yıllarda Bakırköy'de öyle uzmanlarını ayırmıştı. Hani gene gerektiği zaman diğer ameliyatlara da giriyordu insanlar. Hani bu iyi bir şeydir. Ama hani gerektiğinde de hayat kurtarmak adına ya da bir insanı tedavi etmek adına bunların çoğunu yapabilecek kapasiteye sahip olmanız lazım. İşte o yıllarda biz daha çok tabii omurga cerrahisi yapıyorduk. Kafa travmaları çok geliyordu, beyin tümörleri geliyordu, işte periferik sinir hastalıkları geliyordu. Onlarla uğraşıyorduk. Tabii beyin cerrahisi değişti. Yani şöyle değişti. Mikro cerrahi girdi, endoskopik yöntemler işin içine girdi. Fonksiyonel cerrahi başladı. 2008'den beri de Parkinson hastalığında beyin pili takıyorum. Yani sadece Parkinson değil, hareket bozuklukları cerrahisi diyoruz aslında biz buna. Hatta geçenlerde bir konuğumuz gelmişti hocam. Koklear implant yapıyordu. Onların beyine uygulanan sistemi vardı. Muhtemelen evet. Onları da yapıyorsunuzdur. Yani uğraşıyorsunuzdur yani. Şöyle temelde distoniler, Parkinson hastalıkları, hatta bakın bu şeyde de kullanılıyor artık. Yani bununla ilgili yayınlar da var. Psikiyatrik hastalarda, ağır kronik depresyonlarda. Hani farklı bölgeler hedef alınarak hastaların kliniğinin daha iyi olması sağlanıyor. Önümüzdeki yıllar bu daha da artacak. Çünkü temelde baktığınızda şimdi biz anatomiyi dışarıdan giriyoruz. Hani bir insanı düşünün. Ben sizi görüyorum işte saçınızı, giydiğiniz kıyafeti, gözünüzün rengini. Ama bir insanı anlamak için zaman harcamanız lazım. Beyni açtığınızda görürsünüz. Ama önemli olan onun işleyişini anlamak. Yani o işleyişi anlarsanız, yani hem topografik anatomi hem fonksiyonel anatomi, bunu anlarsınız, o zaman hastalığı çözebilirsiniz. Peki Özgür Hocam, beyin tümörlerinde ve tedavisinde neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii beyin tümörleri çok çeşitli. Yüzlerce beyin tümörü çeşidi var. Beynin yerleştiği yerleri de farklı. Bunların iyi huylu olanları var, kötü huylu olanları var. Bazılarının hiç ellenmemesi gerekir çünkü çok hassas yerdeler. Hani benim görüşüm, total çıkartabilirseniz öncelikle cerrahi.
ona yardımcı olarak patoloji sonucuna göre ışın tedavisi, gamma knife. Biz buna stereotaksik nörosurgery diyoruz, yani radyosurgery diyoruz. O da şu, nokta atışı yapıyorsunuz. Yani çünkü öbür türlü tüm beyine radyasyon vermeden küçük bir yerde olan bir kitleye alansal radyasyon veriyorsunuz. Navigasyonlu yaptığınız yöntemler değil mi hocam? Tabii navigasyonla yapılıyor. Yani bunların hepsini işte ona uygun filmler çekiyorsunuz. MR filmi oluyor genelde. Yerine hesaplıyorsunuz. O hesaba göre belli bölgeye veriyorsunuz. Ama bazı tümörlerde de tüm beyine verebiliyorsunuz. Ama öncelikle cerrahi yapacaksanız ve bunun da çok büyük riski yoksa ve bu konuda da tecrübeliyseniz, yani bakın önemli olan tecrübedir. Yani riski ona göre değiştirirsiniz. Yani bir vakayı 1000 tane yapmış bir cerrahla 5 tane yapmışın arasında fark vardır. Yani mesela köşe tümörleri cerrahisi dediğimiz beyin köşe tümörü, o işitme problemine yol açar, yüzde çekilmeler yapar. Tecrübe demek için, yani tecrübeliyim demek için senede 10 tane yapmanız lazım. Minimum. Evet. Evet. Yani onun üstüne çıkmanız lazım. Hocam bir de omurga cerrahisini sormak istiyorum. Çünkü hani baş ağrısından sonra en sık karşılaşılan bel ağrısıdır, boyun ağrısıdır. Bunlara yönelik olarak neler yapılıyor? Şimdi şöyle, omurga cerrahisi, insan 2 ayaklı bir yaratık. Evet. Ayaktayız ve bütün yük omurganın üstünde. Sabahın 7'sinde, 8'inde kalkıyoruz, yollara düşüyoruz, çalışıyoruz, sürekli oturuyoruz. Gece işte 12'de uyuyoruz. Yani sizin vücudunuza 16 saat yer çekiminden dolayı ve kendi ağırlığımız biniyor. O da sürekli omurgayı bir stres altında tutuyor. Ve bu da zamanla dejenerasyona yol açıyor. Bir de yaptığımız ek işler, işte ağır iş varsa ya da bir ters hareket yaparsak ya da yani hiçbir şey yapmayın, fark etmeden bir tüpü kaldırmaya çalışın ya da ağır bir damacanayı omurgaya zarar verebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan şudur. Biz nereden anlıyoruz omurgadaki problemi? Ağrı. Çünkü bel ağrınız oluyor, bacak ağrınız oluyor, boyun ağrınız oluyor, sırt ağrınız oluyor, kol ağrınız oluyor. İkincisi his ve güç kaybı. Şimdi öncelikle bu sizi hekime götürüyor. Doktora götürüyor. Doktor hastanın şikayetlerini dinliyor. Sonra muayenesini yapıyor. İleri tetkik gerekiyorsa onu yapıyor ve ortaya tabloyu koyuyor. O tabloya göre bu hastaya ne yapılacak? Birkaç yol var. Bakıyorsunuz ameliyat olabilir. Yani hastadan hastaya değişir bu. Evet. Bazısının güç kaybı var, hani büyük güç kapasite problemi var. Buna acil ameliyat almanız gerekir. Ama baktınız hani ağrısı var ama bir süre idare edebilir. İlaç tedavisi düzenlersiniz. Gerektiğinde fizik tedaviye yollarsınız. Yani tek bir yol yok. Bunu ortaya koyarsınız. Hastanızla konuşursunuz ve beraber karar verirsiniz. Çünkü hastanın temelde bakın şunu anlaması lazım. Hekim hastayla birlikte. Yani çünkü bazen yanlış algı oluyor. Yani hastayla biz masanın karşı tarafında değiliz aslında. Aynı taraftayız. Evet hocam. Ve hasta için varız. O da bunu anlarsa zaten birlikte karar verirsiniz. Yani Doğru hocam, şekilde anlatırsanız. Bel ve boyun fıtığıyla bağdaşan bir konu olmuş oluyor omurilik. Tabii şimdi bakın 33 tane omur var insan vücudunda. Onların arasında disk dediğimiz kıkırdak yapılar var. İşte o kıkırdakların bozulması ya da bazı travmalarda kemik kırılmaları, omurgaların kırılmaları ne yapıyor? Sinire bası yapıyor. Sinire bası yapınca bulgular ortaya çıkıyor. Ağrılar, uyuşmalar, güç kayıpları. Yani biz de hekim olarak durumun ne olduğunu tespit edip bunun tedavisi ameliyatsa ameliyat, istirahatse istirahat. Hani ek ilaçlar ne verilecekse o ya da fizik tedavi ise o şekilde yönlendirmemiz lazım. Hani temelde asıl buna karar verecek olan bu işi bilen bir beyin cerrahıdır. Evet hocam. Yani önce durumu ortaya koyacak. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten konuya çok geniş bir perspektiften bakan, böyle bütünsel bir yaklaşımla
beyin ve sinir cerrahisini icra eden bir hekim olarak önümüzdeki programlarda mutlaka bu Parkinson'a yönelik olarak yaptığınız tedaviler, beyin tümörlerine yaklaşımlarınızı, bunların her birisini ayrı ayrı ya da periferik sinir sistemindeki işte bir karpal tünel diyelim, tarsal tünel diyelim, bunlara yönelik olarak problemleri açıklayacağız. Özel programlar yapalım derim. Ne Yapalım. dersiniz? Her birine Yapıyoruz. ayrı ayrı Evet. müsait olduğunda, siz de müsait olduğunuzda konuşalım. Mutlaka mesela boyun fıtığından bahsedelim, bel fıtığından ayrı bahsedelim. Evet. Yani bütün konuları teker teker irdeleyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugünkü program konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Özgür Şenol idi. Kendisine vermiş olduğu bu kapsayıcı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.